Bitlisay ekranlarından herkese merhaba. Ben Kevser Erbay. Bugünkü konuğum Profesör Doktor Çetin Kaya Koç. Siz değerli izleyicilerimiz ve hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Kevser Hanım. Sizi uluslararası kriptoloji camiasında çok önemli bir bilim insanı olarak tanıyoruz. Böyle bir kariyerin ortasında Gazze'de yaşanan katliamlar karşısında sessiz kalmamayı tercih ettiniz ve Gazze'de yaşananları açıkça bir soykırım olarak nitelendiriyorsunuz. Bu ifade sizin için ne anlama geliyor hocam? Gazze'de şimdi 2024'ten beri olanları değil, sadece daha önceden Gazze'de olanlar, Filistin'de daha önceden olanlar. Ben 1948'i Nakba'yı yaşamadım doğal olarak, sadece okudum. Ama 1. ve 2. İntifada'yı yakından takip ettim. 1. İntifada'da da ben öğrenciydim Kaliforniya'da. O zaman sosyal medya bu kadar yaygın değildi ama her halükarda, her imkanda ben Filistin ve Gazze'de olanlara itiraz ettim. Doğru bulmadım. Özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti'ne çok benzettim. Apartheid bir devletin söz konusu olduğunu söyledim. Anladığım kadarıyla ben böyle anlıyorum. Bu şekilde itirazlarımı belirttim. Benim için yeni bir itiraz değil bu. Eskiden beri itiraz ettiğim bir konudur. Hocam kurucusu olduğunuz Journal of Cryptographic'e gelmek istiyorum. Cryptographic Engineering. Evet. Journal of Cryptographic Engineering dergisinden ve Chess konferansından uzaklaştırıldınız. Filistin'e desteğiniz nedeniyle. Evet, kesinlikle öyle. Yani iki farklı süreçti o. İki farklı kurum aslında. Journal of Cryptographic Engineering, Springer denilen bir yayın evi tarafından çıkarılıyor. Yılda 4 defa çıkarılan bir dergi. 2011 yılında dergiyi kuran benim. Derginin ismini veren benim. Derginin kapak tasarımını yapan benim. Dergimin kapağında, hala basılmakta olan derginin kapağında benim adım yazıyor. Onu bile henüz değiştirmiş değiller. Beni arayıp benim sosyal medyadaki bir takım paylaşımlarımı şirket prensiplerine aykırı bulduklarını söylediler. Ben de bunları açıklanmasını istedim. Yani dedim, benim bu paylaşımlarım sizin şirketinizi herhangi bir şekilde rencide ediyor mu? Cevap hayır. Mesleğimi rencide ediyor mu? Bu komüniteyi rencide ediyor mu? Bunun hepsi hayır. Peki ne? Nedir bu? Hangi paylaşımlar söyleyemeyiz? Ama bundan dolayı seni biz Editor-in-Chief görevinden, baş editörlük görevinden alıyoruz dediler. Ben kabul etmiyorum dedim. Kendi editörlerimle bunu paylaştım. Benim kabul etmememin, bu Haziran 2024'te başladı bu süreç. Kabul etmememin bir faydası olmadı. Sonuç aralığın sonunda 24'ün sonunda görevden alınmış oldum. Buna itiraz ediyorum hala. Hukuki bir takım kanallardan buna itiraz ediyorum. Devam ediyor itiraz. Olmanızın hiçbir etkisi olmadı mı? Evet, enteresan bir şey. Yani gerçekten bu kadar küstahça yapılması beni çok şaşırttı. Çünkü bu dergi kendisi beni davet etti. Bu derginin vice prezidentlerinden birisi beni, gel hocam biz seni çok takip ediyoruz uzun zamandan beri. Böyle bir dergi kur dediler. Tabii kriptoloji ile ilgili başka dergiler de var ama onlar daha böyle matematiksel dergiler. Benim dergim mühendislik dergisi. O yüzden Journal of Cryptographic Engineering, kriptografi mühendisliği dergisi. Konferans ise çok daha önceden başladı. 1999 yılında başladı. Bir Alman hoca ile birlikte kurduk. Orada biraz daha bir takım ayak oyunları oynandı. Yani işte herkes bir kalksın, tekrar oturalım sandalyelere derler ya, musical chairs oyunu gibi. Herkes ayağa kalktı. Ondan sonra benim oturacağım sandalye kaldırılmıştı ortadan. Böyle bir numarayla, bir gereksiz bir şekilde, çocuk gibi filan benim oradaki görevimi de sona erdirdiler. Yani bunu itiraz ettim. Ama kendi komünitemden çok az destek gördüm. Çünkü insanlar korkutulmuşlar. Ben bunu aynen 1930'lara benzetiyorum. Yani o zaman da korkutulmuşlardı, Almanya'da özellikle. Seslerini çıkarmıyorlardı. Çok kuvvetli bir erk vardı ortada. Şimdi de aynı şekilde kuvvetli bir erk var ama işin garip tarafı, yani Avrupa'nın
Yani Batı dünyasının bunun önünde eğilmesi, böyle her konuda onun istediğini yapmasını çok şaşırtıcı buluyorum ve çok tahripkar buluyorum kendileri için. Hocam Batı Akademisi'nin Filistin meselesindeki tarafgirliği ve sizin bu yaşadıklarınız akademik özgürlüğe bir darbe mi? Kesinlikle öyledir. Bunu sadece ben yaşamıyorum. Mesela Cemal Kafadar Hoca Harvard'da kendi kurduğu enstitüde hazırladığı dersler, kitaplar dolayısıyla görevinden alındı. Kendi akademisinde, kendi enstitüsünde ikinci bir göreve atandı. Sayın hocamız bu da aynı şekilde böyle bir rencide edildi. Yani bu da çok, bu akademik özgürlüğe vurulacak en büyük darbedir. Yani üstelik benim konum, hani Cemal Kafadar Hoca sonuçta Filistin tarihi, İsrail tarihi, bütün bunlara eğilen bir insan. Osmanlı tarihi çalışan bir hocamız. Ben tarih çalışmıyorum. Ben mühendisim. Benim mühendisime bile engel oluyorsan bir saçmalık var bu durumda. Bu sadece sosyal medyada paylaşımlarınız. Tabii ben kendimi, bunu her zaman bana soruyorlar, niçin paylaşıyorsun? Ben bir dünya vatandaşıyım. 25 yıl Türkiye'de yaşadım. Ondan sonra 40 yıl ABD'de yaşadım ben. Yani ABD'ye mi aitim, Türkiye'ye mi aitim diye düşünmüyorum. Dünyaya ait olduğumu düşünüyorum. Dedi ki her olay benim ilgimi çekiyor. Bir dünya vatandaşı olarak eğer böyle bir kavram varsa en azından benim kafamda var. Bir dünya vatandaşı olarak dünyadaki haksızlıklara itiraz ediyorum. Bütün yaptığım bu. Hocam şimdi Türkiye'den bakınca bizim idealleştirdiğimiz bir batılı anlamda düşünce özgürlüğü var. Ya da böyle akademik özgürlüğün sınırları var. Bu sınırları sizce kimler çiziyor? Yani Filistin meselesi bu anlamda bir turnusol oldu mu? Evet, bu birçok soruyu bir içinde barındıran bir soru, gerçekten daha karmaşık. Birincisi, ben öyle bir akademik özgürlüğe inandım gerçekten Kevser Hanım. O yüzden akademinin içindeyim. Yani bana birçok şirket teklif etti. Yani bizi şunu yönet, bunu yönet, bunu yap. Bana bir önemli işler önerdiler. Kabul etmedim. Niçin? Ben bir şirkette özgür olmayacaktım yapacağım işler konusunda. Ben akademiyi seçtim çünkü akademide özgürüm. Ben gerçekten ABD'de 3 üniversitede hocalık yaptım. University of Houston, Oregon State University ve University of California Santa Barbara. O da benim mezun olduğum okuldur. Hiçbir zaman verdiğim dersin içeriği, benim öğrenciyle olan ilişkim, sınavlar hiçbir zaman üniversitenin diğer hocaları, bölümün başkanı, üniversite fakültenin dekanı hiçbir zaman bana karışmadı. Hani bana bir dersin içeriği konusunda bir öğrenciyi geçirmek veya bırakma konusunda hiçbir zaman bir baskı gelmedi. Hiçbir üniversitede. Ben buna inanıyorum. Ben de böyle bir baskıya izin vermezdim zaten. Yani mesela itiraz ederdim veya istifa ederdim. Daha üst kurullara götürürdüm, mahkemeye götürürdüm filan. Ama şimdi böyle garip bir ruh haline girdik 2024 Tatil Ekim'de mi? meselesine kadar. Evet, bu çok enteresan. Yani ben kendimi hala Avrupalı görüyorum veya Batılı görüyorum. Ben dünya vatandaşıyım ama dediğim 40 yıl ABD'de yaşadım. Kendimi bir Amerikalı görüyorum. Bir Amerikalı olarak ben buna olağanüstü şaşırıyorum. Yani benim böyle bir fedakarlığı yapmam niçin gerekiyor? Yani bu çok saçma bir şey. Bu ortam önümüzde bir apartheid olayı vardı. Şimdi ondan da öte bir genocide olayına doğru ilerliyoruz. İçindeyiz. Her gün yaşıyoruz. Ve biz Amerikalı ve Avrupalıların önemli bir bölümü buna itiraz etmiyor. Bu çok şaşırtıcı. Demek ki diyorum akademik özgürlüğün böyle sınırları varmış ve bu beni çok üzdü. Çünkü yani ben buna inandığım için, akademik özgürlüğe inandığım için bir Amerikalıyım. Bu görevi yapıyorum. Bunun sınırı olduğunu o kadar naif miyim? Bir dakika, yani o kadar da naif değilim. Akademik özgürlüğün de bir sınırı olabileceğini düşünürüm. Ama mesela şu var. Ben kendi mesleki çalışmalarımı yaparken mesleki kurallara, ahlaki kurallara uyduğum sürece akademik özgürlüğe sahip olacağıma inanıyorum. Ama kendi mesleğimi istismar edersem o zaman akademik özgürlüğümün elinden alınmasını veya şahsi özgürlüğümün elimden alınması normaldir. Ben bunu ihlal etmedim. Ben oyunu kurallarına göre oynayan bir insanım.
Sen böyle bir duruma kendini niye sokuyorsun? İsrail olayının, İsrail jenosit olayının Avrupa'nın ve Amerika'nın kimyasını bozduğunu düşünüyorum. Hocam kişisel olarak çok fazla sosyal medya linci ve mobbinge maruz kaldınız anladığım kadarıyla. Bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Yani ben mesela şunu yaptım Sayın Kevser Hanım. Birincisi e, Facebook ve Instagram'da bu mobbingin, kurumsal sınırlamanın çok büyük bir oranda olduğunu ve beni çok fazla rahatsız ettiğini görünce oradaki hesaplarımı kapattım. Yani mesela Facebook'ta 15 yıldır vardı hesabım. Yani ilk kurulduğu günden beri ve çok fazla şey yazdım ben Facebook'a. Bütün bunların hepsini e, bıraktım. Hocam zaten kapatmasaydınız da büyük ihtimalle algoritma sizi geriye düşürecek. Evet, ben o zaten sürekli delete ederek, yani yok ederek filan engel olarak bunu silmen lazım, şunu silmen lazım. Bu iki hesabı kapattım. Twitter'da kaldım sadece. Şimdi Twitter'de de tam manasıyla onların elinde değil. Twitter biraz azıcık battleground, bir harp ortamındayız orada. Orada devam ettim. Orada bir mobbing var mı? Orada diğer kullanıcıların benim üzerinde mobbing önemi yok. Yani ben hoşlanmadığım bir kullanıcıyı tamamıyla engellerim. Onunla muhatap olmam, cevap vermem vesaire. Ben orada bir mobbing olamaz. Kurumsal bir mobbing çok fazla olmuyor. Yani %1'ler benim yazdıklarım açısından. O yüzden öyle bir mobbing yok. Peki akademik çevrende bir mobbing oluyor mu? Olmuyor. Kaliforniya Üniversitesi'nde hala görevim yakın bir zamana kadar devam ediyordu. Hiç kimse bana sen bunu niye yapıyorsun demedi. Anlatabiliyor muyum? University of California, Santa Barbara veya University of California genel olarak gerçekten akademik özgürlüğe çok önem veren bir üniversite. Şu anda akademik özgürlük yüzünden üniversite zor durumda sokuluyor. Yani işte Trump administrasyonu tarafından. Yani benim üniversitem bile bundan müzdarip, bu olaydan. Sadece ben şahsi olarak değil. Şeyleri anlıyorum, diğer akademisyenlerin sessizliğini anlıyorum. Çünkü yani açıkçası korkutuluyorlar. Ben bir örnek oluyorum böylece. Biz de yaparsak bizim de elimizden böyle bir takım imkanlar alınır veya bu imkanlar bize verilmez. Böyle bir illüzyon içindeler. Çok üzgünüm, yani bu doğru değil. Yani biz onlara verdiğimiz teslimiyetle onlara o kuvveti atfediyoruz. Yani onların öyle bir kuvvete sahip olduğu yok. İnanıyorum ki Amerikan hukuku beni haklı bulacaktır. Journal of Cryptographic konusunda, kriptografik engineering konusunda haklı olduğumu gösterecektir. Hocam şimdi Gazze en sonunda yine Gazze'lilere mi kalacak ya da yine onlara mı teslim edilecek? Ben geleceği bilemem ama olması gereken budur. Hukuki olanı budur. Adil olanı budur. Eğer bu adalet yerine gelmezse çok daha büyük, daha vahim olaylar ortaya çıkacaktır. O yüzden eninde sonunda Avrupa ülkelerinin ve Amerika'nın bunu kabul etmek zorunda olduğuna inanıyorum. Nereye kadar bombardıman devam edebilir zaten? Hani Değil mi? ya tamamen yok olacak Evet. ya da gerçekten Gazze'lilere teslim edilip İsrail'in küçük bir devlet olarak, azınlık bir devlet olarak orada devam etmesi. Bilemeyiz onu. Yani gerçekten ama bir takım sürprizlere gebe olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten bu şekilde kabul edilemez. Şu anda itirazlar çok yükseldi. Yani bir defa İspanya'dan sonra İtalya'da bir defa çekildi silah vermekten, limanlarını ve havalarını kullandırmaktan. Norveç çoktan çekinmişti. Almanya'dan bile itirazlar duyuyoruz. Yani biraz değişti hava yani. Gerçekten 2024'te değiliz artık. Yani çok büyük bir tahribat oldu, doğrudur. Ama bu tahribatın sonuçları da oldu. Çok çocuk öldü ama bu çocukların ölümlerinin etkisi Avrupa milletleri insanlığı üzerinde çok büyük bir etkisi var. Ve bunun sonuçlarını görmeliyiz. Eğer bir Göreceğiz yaptırım olmazsa insan hakları diye bir şey kalmayacak. ve insan haklarına güven çok ciddi anlamda zedelenecek. İsrail'e doğrudan ve dolaylı destek veren akademik kurum ve yayıncıların bu tavrı hem bilimsel tarafsızlığı hem de insan haklarını sizce zedeliyor mu?
Tabii ki ve bir takım kurumlar, bir takım mesleki kuruluşlar çekildiler. İsrail'i davet etmekten vazgeçtiler. İsrail'i işbirliklerini sona erdirdiler. Çok önemli gelişmeler oldu bu süre içerisinde ve bunların daha çok artması gerekir. Hocam yani şimdi bu batılı devletlerin bu tavrı ve kurumların suç ortaklığı gelecekte nasıl yargılanmalı veya nasıl hesap verecekler? Yani eğer Naziler bir örnekse tabii onlar yenildiler bir savaşta. İsrail'in de yenilmesi gerekiyor belki de. Eğer Naziler bir örnekse yani mahkemede yargılandılar. Ve eninde sonunda ben Birleşmiş Milletler raportörü Francesca Albanese'ye çok güveniyorum ve inanıyorum. Onun dile getirdiği şeyler olacak yani. Bugün genosit dursa bile İsrail yine yargılanacak. Yine yargılanacak. İsrail bu yaptıklarından dolayı hesap verecek. Ben ona %100 inanıyorum. Bu süreçte sizi destekleyenler oldu mu? Yoksa yalnız Evet oldu tabii. Benim böyle bir takım genç öğrencilerim. Yani bana hocam biz seninle ilgilen istifa ettiler. Kendi bazı editörlerim istifa ettiler. Bazı çok tecrübeli ve kendisi Yahudi olan arkadaşlarım da itiraz ettiler. Onlar da çok rahatsızlar bu durumdan. Bunlar oldu yani ama %95'i sessiz kalmayı seçti. Gazze'de yaşanan katliamlara tepki vermek akademik bir sorumluluk mu yoksa vicdani, daha insani bir duruş mu? Akademik bir sorumluluk değil tabii ama yani mesela tarihle ilgili bir konuda çalışan bir insan için gerçeğe önem vermek, gerçeği ön plana çıkarmak akademik bir sorumluluktur. Bir mühendis olarak ben de mesela yapay zekanın insanları bulup öldürmek için kullanmasına itiraz ettim. Bu akademik bir sorumluluktur. Ama ortada vicdani ve dünya vatandaşı açısından ahlaki, moral bir sorumluluk da var. Onu yaşamalıyız, onu yaşatmalıyız. Yoksa çocuklarımıza çok tehlikeli bir dünya bırakırız. Hocam son olarak Gazze'de yaşanan soykırım karşısında uluslararası akademik camiaya ve kamuoyuna vermek istediğiniz mesaj nedir? İsrail'le çalışmayın. Uluslararası akademik camiye, meslek kuruluşlarına, üniversitelere söylüyorum bunu. Amerikan üniversitelerine, Avrupa üniversitelerine söylüyorum. İsrail'i izole edin. İsrail'le çalışmayın. İsrailleri davet etmeyin. İsrail ismiyle herhangi bir olay, bir konferans düzenlemeyin. Çünkü biz bunu yaptıkça bunlar hala kabul edildiklerini düşünerek devam ediyorlar. Buna son vermemiz lazım. Ve kesinlikle izole edip ve kesinlikle yardımsız bırakılmaları lazım ki vazgeçsinler. Kendi işlerinde %82'si bunu istiyormuş, 18'i istemiyormuş. Yani bunun değişmesi gerekiyor. Bunu yapmanın yolu da İsrail'i tamamıyla izole etmektir. Hocam çok teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Çetinkaya Koç'tu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.